Merhaba, bugün size videonun başında da üzerimde gördüğünüz hırkayı anlatacağım. Ben elimdeki artan iplerle böyle renkli bir hırka çalıştım. Siz istiyorsanız sevdiğiniz, hoşunuza giden renklerle yapabilirsiniz. Aynı hırkayı siyah beyaz renklerde de yapacağım. Bunu size siyah renkte anlatamayacağım için açık renkte anlatmak istedim. Dediğim gibi istediğiniz renkleri ve ipleri kullanabilirsiniz. Bilgileri en baştan vermek istiyorum. 3 milim tığ kullandım. Alize Cotton Gold ve Yarn Archins ipler kullandım. İplerim elimde az kaldığı için çoğunun renk kodu yok. O yüzden renk kodlarını söyleyemeyeceğim. Alize Cotton Gold ya da Yarn Archins'lerle yapmak istiyorsanız kendi sitelerine girersiniz. Hoşunuza giden renklerle istediğiniz gibi hırkalar oluşturabilirsiniz. Toplamda da 390 gram ip kullandım. Beden genişliğimiz yaklaşık 54 santim. Boyu 43 santim. Kolları da koltuk altından bileğe kadar 45 santim. Bunları neye göre yaptık ölçülerini, onların hepsini anlattım. Siz de istiyorsanız videonun içerisinde verdiğim gibi yetişkin beden ölçü tablosuna göre ya da en garanti yöntem olarak kendi üzerinize dar gelmeyen, sizi bunaltmayan bir hırkanıza göre çalışabilirsiniz. Altıgen hırkalarda da, diğer motifli hırkalarda da, yeleklerde de hep aynı şekilde çalıştık. Önce bir tane sevdiğiniz bir tane hırkayı alıyorsunuz. Beden genişliğini ölçüyorsunuz. Boyu hoşunuza gidiyorsa boyunu ölçüyorsunuz. Koltuk altından bileğe kadar ölçüyorsunuz. Kol boşluğunuz ne kadarsa ölçüyorsunuz ve ona göre motiflerinizi hazırlıyorsunuz. Çok kolay bir hırka, herhangi bir lastik geçmedik. Toplam 68 tane motif kullandım. Hırkanın genişliğinde 5 motif var, boyunda 4 motif var. Boyunu sonradan da istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Siz üzerinize geçirdiniz, kısa geldi. O zaman ne yapacaksınız? Etek ucuna 9 tane daha motif ekleyeceksiniz ve boyunu bir sıra daha uzatacaksınız. 2 sıra uzatmak istiyorsanız 18 tane motif yapacaksınız. İp koparmadan birleştirmeyi anlattım. Her sıra için eteğine 9 tane motif ekliyorsunuz. Benim motiflerim 11 santim. Beden ayarlama kısmına bakarsınız. Sizin motifleriniz daha büyükse siz de beden ayarlamasını ona göre yaparsınız. Beden ayarlamayı detaylı şekilde anlattım. Lütfen oraya bakın. Öncesinde motifinizin ölçüsünü bulun. Sonrasında hırkanızı yapmak için motiflerinizi hazırlayın ve beraber ip koparmadan birleştirmeye geçelim. İlkbaharda ve sonbaharda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir hırka. İstiyorsanız bu hırkaları, istiyorsanız altıgen hırkaları, üzerimde yine bir tane hırka gösteririm. O hırkaları yapabilirsiniz. Benden istediğiniz başka örgüler varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz ya da Instagram'dan gönderebilirsiniz. Şimdi artık motif yapımına geçelim. Bu örgüyü de yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım ise yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Motifin yapımına başlıyoruz. Ben 4 sıra anlatacağım. 5. sırada ip koparmadan birleştireceğiz. Daha büyük yapmak isteyenler için motif büyütmeyi de anlatacağım. 1. sırada sihirli halka yapıyoruz ve sihirli halkanın içine 4 tane üçlü grup yapıyoruz. 1. sıra için sihirli halka yapıyorum. Sihirli halka yapmak için ipi döndürdüm ve halka yaptım. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz bildiğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar için tekrar gösteriyorum. İpi döndürdüm ve halka yaptım. 3 milim tığ kullanıyorum. 1. sıra için halkaya girdim. İpi aldım ve 3 zincir çekiyorum. Zincir çekmek için ipi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim ve ipi aldım, ilmekten geçirdim. 3 tane zincir çektik. Motifimizi ikili trabzanlarla öreceğiz ve bu 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. İkili trabzan yapmak için tığın başına bir kere doladım, halkaya girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığın başına doladım, halkaya girdim. Tığın üzerine 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. Yeni başlayanlar için böyle yavaş anlatacağım başına, sonra hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım, halkaya 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tığın üzerine 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım, ikisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım, ikisini birlikte aldım. Ve son kez ikisini birlikte aldım. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Halkaya 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzanı yaptım. İkinci ikili trabzanı yaptım ve üçüncü ikili trabzanı yaptım. 3 zincirle başlamıştık. Yanına 2 tane daha ikili trabzan yaptık. Toplam 3 tane ikili trabzanla başlamış olduk. Yaptığımız bu 3 tane ikili trabzana da üçlü grup diyeceğiz. Yani 1, 2, 3 tane üçlü grubu yaptık. Dördüncüyü beraber şimdi yapacağız yine.
Kare olduğu için 4 tane üçlü grup yapacağız ve arada 2 zincir çekeceğiz. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Halkaya 3 tane daha ikili trabzan yapıp birinci sırayı bitiriyorum. Toplam 4 tane üçlü grubu yaptım. Halkadan kalan ipi çekiyorum. Ortası kapanana kadar. Arada 2 zincir çektim. En başta 3 tane zincir çekmiştik. Onu atlıyorum. Ortadaki trabzanın üzerine, yani bir sonraki trabzanın tepesine geldim. V harf şeklinde görünüyor. Tepeye girdim. İpi aldım ve ilmekten kaydırıyorum. Bu şekilde birinci sırayı bitirmiş olduk. İpi yeteri kadar böyle genişlettim. Halka yaptım. Motifi içinden geçiriyorum ve sıkılayıp yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Onları en son beraber gizleyeceğiz. Motifi örerken boşlukları kullanıyoruz. İkinci sırada 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Ve bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekeceğiz. Şimdi başka bir renge geçiyorum. Yine artan bir ipimi kullanıyorum. Bununla herhangi bir hırka bir şey bitiremem. O yüzden motiflerde kullanıyorum. İkinci sıra için ilmek yaparak başlıyorum. İlmek yapmak için de yine sihirli halka yapar gibi ipi döndürdüm ve halka yaptım. Bu sefer daha küçük bir halka yaptım. İpi döndürdüm ve halka yaptım. Yine 3 milimle giriyorum. İpi aldım. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İpi ilmekten geçirdim ve sıkıladım. İkili trabzan yapacağımız için tığın başına bir kere doladım. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. İstediğiniz herhangi bir 2 zincirlik boşluktan başlayabilirsiniz. Ben genelde ipimi nerede kopardıysam onun karşısında başlıyorum. Buradaki 2 zincirlik boşluktan girdim. İpimi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Yine ikisini birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. 2 zincirlik boşluklara ne yapacağız? 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. İlmekten kalan ipi de burayı örerken gizliyoruz. Tekrar aynı yere ikinci ikili trabzanı yaptım. Aynı yere üçüncü ikili trabzanı yaptım. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. İkinci sırada sadece köşeleri örüyoruz. 2 zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. 4 tane 2 zincirlik boşluğumuz var. Köşeyi tamamladıktan sonra bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Buradaki 2 zincirlik boşluğa da 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bu köşeyi bitirdim. Bir boşluktan diğerine geçerken ne yapıyoruz? Arada bir zincir çekiyoruz ve 3. boşluğa da 2 zincirlik boşluğa da 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Son bir boşluğumuz kaldı. Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyorum ve 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tüm köşe boşluklarına aynı işlemi yaptık. Arada bir zincir çekiyorum. Buradaki ilk yaptığım trabzanın tepesine geldim. V harf şeklinde görünüyor. İpimi aldım ve kaydırdım. Tekrar halka yapıyorum. Motifi içinden geçirdim. Sıkıladım. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. İkinci sırayı da böylece bitirmiş olduk. 2 zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. İkinci sırada sadece köşe ördük. Artık biz motifimizi 3 sırada örsek, 300 sırada örsek mantığımız aynı. 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Gördüğünüz gibi devamlılık var. Hep aynı işlemi yapmışız. 3. sırada yine köşemizi öreceğiz ve arada oluşan bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağız. Yine bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyoruz. Onları da bir üst sırada kullanacağız. Motifimizi boşluklarda örüyoruz. Şimdi yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Küçük bir halka yaptım. Ve bir zincirle bir ilmek oluşturdum. İlmeğimi de örerken gizliyorum.
Tığın başına bir kere doluyorum ikili trabzan yapacağım için ve ikisini birlikte tuttum. Köşeye giriyorum, 2 zincirlik boşluğa giriyorum, ipimi aldım. Köşelere 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan yaptım, arada 2 zincir çektim ve yine aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyorum. Aşağıda yine bir zincir çekmiştik. Oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirlik boşluklar, 3 tane ikili trabzan için. Buradaki boşluğu tamamladım. Bir sonrakine geçerken arada bir zincir çekiyorum ve köşeye 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane kenara bakarak diğerlerinin hepsini yapabilirsiniz. Örgüyü bilenler sıranın sonuna kadar gelebilirler. 3. sıradan sonra motif kendisini tekrar ediyor. 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Kaç sıra örersek örelim bu değişmeyecek. Köşeyi yaptık. Arada bir zincir çekiyorum. 1 zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için. O yüzden oraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki boşluktaki işimi tamamladım. O yüzden arada bir zincir çekiyorum ve bir sonraki boşluğa, köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Kare bir motif, tüm kenarlarımız eşit. Buradaki kenar gibi aynı burayı da yaptık. Diğer iki kenarı da aynı şekilde yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Arada bir zincir çekmeyi unutmayalım. Sıra sonuna kadar geldim. En son buradaki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine geldim. İpimi kaydırdım. Tekrar motifi halka yapıp içinden geçiriyorum. İpi halka yaptım, motifi geçirdim, sıkıladım ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. 3. sıramız da bitti. Artık 4. sıradayız. Ben 4. sırayı örüp 5. sırada ip koparmadan birleştirmeye başladım. 3. sıradan sonra kendisini tekrar ettiğini söylemiştim. Artık değişen tek şey aradaki üçlü grupların birer birer artması. 3. sırada bir tane üçlü grubum var. 4. sırada 2 tane üçlü grubum olacak. 5. sırada 1, 2, 3 tane üçlü grubum olacak. Siz 6. sırayı da örerseniz 4 tane olacak gibi. Artık motif hep kendisini tekrar ediyor. Bu şekilde biliyorsunuz bir tane kazak yapmıştık. 2 tane büyük parça yapıp ister süeter ister kazak yapabilirsiniz. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Tığın başına doladım. İpimi burada kesmiştim. Karşısından başlayacağım. 2 zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeği de örerken gizliyorum sonradan uğraşmamak için. Burada da bir tane kenarı anlatacağım. Diğer üçünü oraya bakarak yapacağız. Köşeyi yaptık. Arada bir zincir çekiyorum. Bu sırada 2 tane bir zincirlik boşluklarım var. Bir zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için. Birinci boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Diğer boşluğa geçeceğim. Arada bir zincir çekmem gerekiyor. Arada bir zincir çektim ve ikinci boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir kenarı bu şekilde yaptık. Diğer 3 kenarı da aynı şekilde yapıyoruz ve sıra sonuna kadar geliyoruz. Artık motif büyütmeyi anlatmak istiyorum. Sonrasında 68 tane motifimizi hazırlayacağız. Sonrasında artık parçalarımızı yapalım ve hırkamızı bitirelim. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Bir tane kenarı örmüştük. 3 kenarı da aynı şekilde ördük. Köşelere 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyoruz. Bu sırada 2 tane üçlü grubumuz var. 2 tane de üçlü grup yapıyoruz.
Sıra sonuna kadar geldim. Ben 4. sırada bitirip 5. sırada artık ip koparmadan birleştireceğim. Ben bu sırada artık motiflerimi 68 tane hazırlayacağım. Sonrasında beden ayarlama kısmına bakarsınız. Siz de motifleriniz kaç santim olması gerekiyorsa o kadar sıra örersiniz. Orada detaylı şekilde anlattım. Bir alt sıralarda ne yapmıştık? Birinci trabzanın tepesine kaydırmıştık. İpi halka yaptık. Motifi içinden geçirdik. Yeteri kadar ip bırakıp kesmiştik. Burada da yine aynı şekilde bitebilirsiniz. Ama ben size düzgün bitişle bitmeyi göstermek istiyorum. Çünkü sonra hırkanın içinde de kullanacağız. Zincirlerin ve trabzanların tepesi V harfine benziyor. Bir tane daha V harfine benzeyen tepe oluşturacağız. Böylece tüm görünümü eşitlemiş olacağız. Hırkanın sonunda bu bizim işimize yarayacak. O yüzden burada göstermek istiyorum. Burada artık ben 4. sırada bitirdim. Siz de kaçıncı sırada bitirdiyseniz sıra sonunda bu şekilde yeteri kadar ip bırakıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra. Trabzanların tepesi V harfine benziyor. 2 tane kanadı var. Biri dış yüzünde, güzel yüzünde, biri iç yüzünde, arka yüzünde. Aradaki bir zincir çekmedim, görüyorsunuz. Şimdi tepeyi oluştururken o bir zincirin tepesinde oluşturmuş olacağız. Buradaki ilk trabzanın tepesine girdim. Birinci trabzanın tepesine arkadan girdim. İpi alıp motifin arkasına çekiyorum. Burada da son yaptığım trabzanın arka kanadına giriyorum. V harfine benziyor. Sadece arka kanadına giriyorum. İpi alıp yine motifin arkasına çekiyorum. Gördüğünüz gibi arada bir zincirin tepesini oluşturmuş olduk. Sonrasında artık ipimi arkada gizleyebilirim. Bunu göstermemin sebebi hırkanın içinde kullanacak olmamız. Önden hazırlık olsun. Ama ben 68 motifi yaparken bununla uğraşmadım. Kaydırdım. Motifi içinden geçirdim. Ve sonrasında iplerimi gizledim. Burada bir zincirle buraya sabitliyorum ki sonrasında yıkadığımda giydiğimde sökülmesin. Artık ipimi istediğim yerden geçirerek gizleyebilirim. Bir alt sıradaki motifin ipinden de geçiriyorum daha sıkı olsun diye. Sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Tüm tepeler artık V harf şeklinde görünüyor. Arada bir zincir çekmemiştim. Oluşturduğum tepede bir zincirin tepesi olmuş oldu. Şöyle birkaç tane ipin gizlenmesini göstermek istiyorum. Halkadan kalan ipi yine çekiyorum ortası kapanana kadar. Burada bir zincirle buraya sabitliyorum ortası açılmasın diye. Sonra halkanın etrafından geçirerek gizliyorum. Her ipi kendi renginde gizliyorum. Örgü bilenler bunları biliyordur zaten. Yeni başlayanlar için göstermek istiyorum. Sonrasında örgünüz sökülürse, bir tane motifiniz sökülürse tüm hırkayı sökmek zorunda kalırsınız. Yine ipi kendi renginde gizliyorum. Halkanın etrafından geçireceğim ve dışarıda kalan ipi keseceğim. Burada sarı renkli ip var. Onu da bu şekilde alıyorum. Köşede gizliyorum. Sarı motifin içine de batıyorum. Ve ipimi alıp çekiyorum. Motifin içinden de geçiriyorum ki ördüğüm yerden daha sağlam olsun. Zaten son bir ipimiz kaldı. Onu da hızlıca göstermek istiyorum. Yine kendi renginde köşeye kadar taşıyorum. Bunun için daha küçük bir tığ numarası kullanıyorum. Lila ipin içinden de geçtim. Motifin içinden de girdim. Ve en son dışarıda kalan ipi kesiyorum.
Motiflerimizi bu şekilde bırakmıyoruz. İstiyorsanız motif tahtasına geçirebilirsiniz. Ütü asla değdirmiyoruz. İp incelir, dokusu bozulur. O yüzden ömrü kısalır. Sadece bu şekilde el ütüsü bile yapabilirsiniz. Ben bütün 68 motifi bu şekilde el ütüsüyle trabzan ve zincir tepelerini açarak düzelttim. Motif tahtanız varsa motif tahtasına geçirebilirsiniz. Bu şekilde kalıp gibi de duracaktır. Şimdi beden ayarlamasında kendi hırkanıza göre ya da yetişkin beden ölçü tablosuna göre bir tane motifinizin ölçüsünü buluyorsunuz. Bir tane motifte deneme yapıyorsunuz. Kendi motifinizin ölçüsünü bulduktan sonra artık tüm motiflerimizi örüyoruz ve ip koparmadan birleştirmeye geçiyoruz. Siz artık beden ayarlamasına göre kaç sıra örmeniz gerekiyorsa biliyorsunuz. Köşelere 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. 5. sırada gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane üçlü grubumuz var. 6'da 4 olacak, 7'de 5 olacak gibi. İstediğiniz ipi tığ kullanabilirsiniz. Artık siz de motiflerinizi benim gibi hazırlayın ve sonrasında ip koparmadan birleştirmeye geçelim. Öncelikle beden ayarlamayı anlatmak istiyorum. Sırtımızda eninde 5 tane motif var. Bizim beden genişliğimiz bu 5 tane motifin yan yana durmasıyla oluşuyor. Yani benim beden genişliğim 55 santimse 55'i 5'e böleceğim. Bir tane motifimin 11 santim olması gerekiyor. Benim beden genişliğim 70 santimse 70'i 5'e böleceğim. Bir tane motifimin 14 santim olması gerekiyor. Yetişkin beden ölçü tablosu vereceğim. İstiyorsanız oraya göre yapın. Satış yapanlar oraya göre yapabilirler. Ama kendimize göre ya da çocuklarımıza göre yapıyorsak en garanti yöntem diğer videolarda gösterdiğim gibi severek kullandığımız bir hırkaya göre çalışmak. Üzerimize dar gelmeyecek. Severek kullandığımız, içimize bir şey giydiğimizde bizi bunaltmayacak bir tane hırkamızı önümüze alıyoruz ve beden genişliğini ölçüyoruz. 70 santim geldiyse sizin bir tane motifinizin 14 santim olması gerekiyor. 60 santim geldiyse bir tane motifinizin 12 santim olması gerekiyor. Yani beden genişliğinizi, bulduğunuz beden genişliğinizi 5'e bölüyorsunuz ve bir tane motifin ölçüsünü buluyorsunuz. Ben burada yine ip koparmadan birleştirme yapacağım. İp koparmadan birleştirecekler tüm motiflerini bir sıra eksik örüyorlar ve bir üst sırada tamamlıyorlar. Ben 4 sıra ördüm, 5. sırada birleştirmemi yapacağım. Yani motiflerin hepsi bir sıra daha büyümüş olacak. Ama ben ip koparmadan birleştirmeyi yapamam. Daha yeni başladım ya da öyle birleştirmek istemiyorum, dikerek daha rahat ediyorum derseniz siz o zaman tam şekilde motiflerinizi örüyorsunuz. 12 santim mesela gerekiyorsa 12 santime gelene kadar örüyorsunuz. Sonrasında motiflerinizi dikerek birleştiriyorsunuz. Siz bir üst sırada örerek birleştirmiyorsunuz. Gelebilecek soruları tahmin ettiğim için tekrar söylemek istiyorum. İp koparmadan birleştirenler tüm motiflerini bir sıra eksik örüyorlar. Bir üst sırada motiflerimizi birleştireceğiz. Bir sıra daha büyütmüş olacağız. Ben bunu yapamam, iğne iplikle birleştirmek istiyorum diyenler de tam şekilde motiflerini örecekler. Ben 5. sırada birleştireceğim mesela. İğneyle dikmek isteyenler 5 sıra örüp iğne iplikle dikiyorlar. Videoda ip koparmadan birleştireceğimiz için artık o şekilde anlatmaya devam ediyorum. 4. sırada motifimin ölçüsü 9 santim. Birleştirdiğimde 5. sırada 11 santime ulaşmış oluyorum. 11 çarpı 5 beden genişliğim demek ki 55 santim olacak. Ben normalde de kendime yaptığımda 53 santimlik hırkalar yapıyorum. Kendi beden genişliğimi biliyorum. 53 santimlik hırkalar yapıyorum. Bu sefer de 55 olacak. Birebir beden genişliğinize göre yapmak zorunda değilsiniz. Normalde hırkalar satıldığında Instagram'da da görüyorsunuzdur. 36-40 beden arası ya da 36-42 beden arası deniliyor. 42-48 beden arası deniliyor. Yani yaptığınız hırka birebir 40 bedene uymak zorunda değil. İlla ki beden genişliğinizi 60 santim ölçtünüz diye bir tane motifinizin 12 santim olmasına gerek yok. Yeni başlayanlar özellikle bunda zorlanıyorlar. Yapıyor mesela 12 santim örmesi gerekiyor. 12,5 santim oluyor motifi. Zaten biz makine değiliz. Bunda 12,5 santim olduysa bunda muhtemelen 12 santim olmuştur. Bunda 12,8 olmuştur. Yani elimizin ayarı değişebilir. Örgüyü bilenler zaten bunu biliyordur. Yeni başlayanlar lütfen birebir rakamlara takılmasınlar. Öncesinde gelen ve bu videoda da gelebilecek sorulardan birisi şu. Ben bir tane ölçümü nasıl bulacağım? Siz burada 4 sıra örmüşsünüz. 5. sırada olacağını nereden biliyorsunuz? Arkasını 5'li yapacağız. Bir tane motifte deneme yapıyoruz. Hangi hırkada olursa olsun. Arkası 4'te olabilir, 5'te olabilir. Bir tanesinde deneme yapıyoruz. İp koparmadan birleştireceksek. Ben motifi 5 sıra ördüm. 5. sırada 11 santime ulaşmıştım. O zaman benim ne yapmam gerekiyordu? 4. sırada bırakıp 5. sırada ip koparmadan birleştirmem gerekiyordu. Böylece 55 santime ulaşabilirim. Mesela sizin beden genişliğiniz 70 santim diyelim. Bir motifinizin birleşmiş halde
14 santim olması gerekiyor. O zaman bir tane motifi deneme yapıyorsunuz. 14 santim olana kadar örüyorsunuz. Siz diyelim ki 6. sırada 14 santime ulaştınız. O zaman siz de 5. sırada örmeyi bırakıyorsunuz. 6. sırada ip koparmadan birleştirmeye başlıyorsunuz. Beden ayarlamayı bilen arkadaşlar lütfen buraları geçsin. Yeni başlayan arkadaşlar burada zorlanacaktır. Buraları uzun şekilde anlatacağım. Detaylı şekilde anlatacağım. Bunları küçük çocuklar için de yapabilirsiniz. Genç kızlar için de yapabilirsiniz. Diyelim ki daha küçük bir örnek vereyim. Mesela 40 santim olması gerekiyor. 40 bölü 5 8. Bir tane motifinizin çocuğunuz için 8 santim olması gerekiyor. O zaman siz 7 santim olduğunda bırakırsınız. Bir sıra eksik örersiniz. Bir üst sırada birleştirme yaparsınız. Siz de belki 3. sırada örmeyi bırakacaksınız. 4. sırada ip koparmadan birleştireceksiniz. Benim buradaki ölçüm yaklaşık 9 santim. Yani siz de 3. sırada örmeyi bırakıp 4. sırada ip koparmadan birleştirebilirsiniz. Beden genişliğiniz böylece 40 santim olmuş olur. Burada önemli olan nokta kollara ayıracağımız motif sayısı. Altıgen hırkalarda da, yeleklerde de, diğer hırkalarda da ne yaptık? Yetişkinler için en az 21-22 santim kol boşluğu bıraktık. En az 21-22 santim olması gerekiyor. Benim buradaki motiflerim birleşmiş haliyle 11 santim olacak. O yüzden kolları dörtlü yaptım. Bu şekilde kolları dörtlü yaptım. Hırkada herhangi bir lastik yapmayacağımız için kollarda eninde 4, boyunda 4 motif var. Kol boyu yetişkinler için de yine 43, 44, 45 santim yeterli geliyor. 1, 2, 3, 4 tane motif var. Boyda da bir tane motifim 11 santim ve 44 santime ulaşmış olacağım. Zaten yeterli kol uzunluğuna da ulaşmış oluyorum. Sonrasında yeterli gelmedi diyelim. Sizin kolunuz daha uzun olabilir. Hepimizin vücut yapısı değişik. O zaman siz kol ağzından 1-2 sıra daha açık krem renkle geçersiniz ve kol uzunluğunuza ulaşırsınız. Motifleri 13 santimden küçük olanlar kollarını dörtlü yapsınlar. Yoksa yeterli kol boşluğuna ulaşamazsınız. Kollarını üçlü yaptığım hırkaları da ekrana ekleyeceğim. Oralardan bakabilirsiniz. Ben bu videoda kollarını dörtlü olarak anlatacağım. Üçlüyü çok anlattığım için kollarını dörtlü olarak bu videoda anlatacağım. Öncelikle şimdi sırt parçasında ip koparmadan birleştirmeyi anlatacağım. Sonrasında mantık aynı olduğu için 2 tane kol ve ön parçasını ona göre hazırlayacağız. Sırta birleştireceğiz ve hırkamızı oluşturacağız. Çok kolay bir hırka, herhangi bir lastik geçmeyeceğiz. Çok rahat bir şekilde öreceksiniz. Motifleri birleştirmeye başlıyoruz. Birleştirmede Alize Cotton Gold'un 62 numara açık krem rengini kullanacağım. Motiflerde 3 milim kullanmıştım. Yine birleştirmede de 3 milim tığ kullanacağım. Birleştirmemiz 3 aşamadan oluşuyor. Öncelikle motifleri üst üste ekleyeceğiz. Sonra yana doğru motif ekleyeceğiz ve aşağıdan yukarı motifleri birleştireceğiz. Birinci aşama, ikinci aşama ve üçüncü aşama. Üçüncü aşamadan sonra yanına kaç tane motif eklerseniz ekleyin, hep ikinci aşamayı ve üçüncü aşamayı tekrar edecek. Yanına motif ekleyeceğiz, arasındaki boşlukları kapatacağız. Yanına motif ekleyeceğiz ve arasındaki boşlukları kapatacağız. En son 2 tane örmediğimiz kenar kalacak, onları da öreceğiz ve tek bir parça elde edeceğiz. Benim bu anlattığım sırt parçasıyla kendinize bir tane battaniye de yapabilirsiniz. Aynı mantıkla battaniye de yapabilirsiniz. Öncelikle buradan yukarı doğru birleştirmeye başlıyorum. Yani birinci aşamayla birleştirmeye başlıyorum. En başta videonun başında da söylemiştim. Boyunu bir sıra daha arttırmak istiyorsanız 9 tane motif yapıyorsunuz. 2 sıra daha arttırmak istiyorsanız 18 tane motif yapıyorsunuz. Bu şekilde artırıyorsunuz. Benim hırkamın boyunda 4 tane motif var. O yüzden üst üste 4 tane motif koydum. Siz hırkanız kaç tane motif olacaksa boyunda o kadar motifinizi koyuyorsunuz ve üst üste birleştirmeye başlıyorsunuz. Burada 3 tane motif yukarı aldım. Motifi örme mantığımızda değişen bir şey yok. Buradaki bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşelere 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine ilmek yaparak başlıyorum. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Tığın başına doladım. İstediğiniz herhangi bir köşeden örmeye başlıyorsunuz. 2 zincirlik boşluğa, köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Motifin sadece 3 kenarını öreceğiz. O yüzden başlarken sadece 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Orayı en son tamamlayacağız. 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Motifi nasıl örüyorsak aynı o şekilde devam ediyoruz. Köşeye kadar geliyorum. Motifi artık bildiğimiz için
Örmeyi hızlı şekilde gösteriyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yeni başlayanlar kendilerini kontrol etsinler lütfen. Motifleri elindeyse. Birinci aşamada motifleri üst üste birleştirirken sadece 3 kenar öreceğiz. Buradaki kenarı örmüyoruz. Köşelerde 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 3 tane ikili trabzan var. 3 tane ikili trabzanın biri bu kenara ait, 3 tane ikili trabzanın biri de bu kenara ait. Biz bu kenarı örmediğimiz için burada ve burada sadece 3 tane ikili trabzan yapacağız. Buraları tam şekilde örüyoruz. Başlarken ve bitişte 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bu kenarı ördük. Burayı da tam şekilde örelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Üst üste hep aynı işlemi yapacağımız için iyice pekişecek. Birinci aşamada sadece 3 tane kenar örüyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. 1, 2, 3 tane kenarı ördük. Başta ve sonda sadece 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Buradaki köşeleri tam şekilde örüyoruz. 3 tane kenarı ördükten sonra artık üzerine motif ekleyebilirim. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Üstteki motifte istediğiniz herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. 2 zincirlik boşluğa girdim. Oraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir üst motife bağlantımızı yapmış olduk. En son 3 tane ikili trabzan yaptık. Arada 2 zincir çektik ve üstteki motifin istediğimiz bir köşesine 3 tane ikili trabzan yaptık. Motifleri şu şekilde alıyorum önüme. Sağ tarafta 5 sıralı tamamlanmış motifim var. Sol tarafta da 4 sıralı motifim var. Bir sıra eksik. İp koparmadan birleştirmede sağdaki boşluğa girip bir zincir çekip sabitliyoruz. Soldaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani buradaki motifi de 5. sıraya çıkarmış oluyoruz. Aynı sıraya çıkarmış oluyoruz. Baştan sona hep aynı işlemi yapacağız. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Soldakine 3 tane ikili trabzan yaptım. Ne yapıyorum? Sağdaki ilk boşluğa girdim. İpimi kaydırdım ve bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Soldaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bunu kodlarsanız kendiniz sürekli şaşırmazsınız. Sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan yap. Birleştirmemiz de bu şekilde görünüyor. Karşılıklı üçlü gruplar denk geldi ve sıra sonuna kadar geldik. Köşeye kadar geldik. En son köşede 3 tane ikili trabzan yaptık. Arada bir zincir çekiyorum. Buradaki köşeye geldim. İpimi kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeyi tamamlamış oluyorum. Burada elimle şöyle düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Buradaki köşeye kaydırdım. Tekrar bir zincir çekip buraya 3 tane ikili trabzan yaptım. Köşeyi tamamlamış oldum. Motiflerde 3 tane kenar örmemiz gerekiyor. Birinci kenarı birleştirerek ördük. İkinci ve üçüncü kenarı da normal şekilde örelim. Yine buraya kadar gelelim. 4 sırayı üst üste anlatacağım. Hep aynı şeyi yapacağız. Buradaki işlemi yapacağız ama pekişene kadar 4 sırayı da üst üste anlatacağım. Arada bir zincir çekiyorum.
bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağım ve sıra sonunda köşeye sadece 3 tane ikili trabzan yapacağım. Yine iki kenarı normal şekilde ördüm. Sıra sonunda köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir çektim. Bir üst sıraya geçebilirim. Arada 2 zincir çektim. Tığın başına doluyorum. İstediğim herhangi bir köşeye motifin düz yüzünden 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Öncelikle bu şekilde bağlantımızı yapıyoruz. Örgümüzü çevirdik. Birleştirme mantığımız ne? Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. 3 tane ikili trabzan yaptık sola. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Sağdakine kaydırıp zincir çekeceğim. Sağdaki boşluğa girdim, kaydırdım, zincir çektim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ne elimden geçen ipi sıkıyorum, ne tığı sıkıyorum. Gevşek gevşek birleştiriyorum. Soldakine, sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bir bütün örgüde buradaki işlemi tekrarlayacağız. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bunu renklerinden dolayı özellikle yeni başlayanların yapacağını düşünüyorum. O yüzden 4 sırayı da üst üste anlatacağım. Sağdakine kaydırdım, zincir çektim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde karşılıklı üçlü gruplarım denk gelmiş oldu. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Bu köşeyi tamamlamam gerekiyor. Bir tane zincir çektim. Buradaki tamamlanmış olan köşeye geliyorum. 2 zincirlik boşluğa kaydırdım ve bir zincir çektim. Tığın başına doladım ve solda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeyi tamamlamış oluyorum. Burada elimle düzeltiyorum kasmaları. Bu şekilde köşeyi de tamamlamış oldum. Yine ne yapıyoruz? Aynı şekilde motifin örümü devam ediyor. 1-2 tane kenarı örelim. Burada en son 3 tane ikili trabzan yapalım ve son motifimizde artık ekleyelim. Son motifte sadece 2 tane kenar öreceğiz. 3. sırada da en son köşeye kadar geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım ve arada 2 zincir çektim. Artık son sıraya geçiyorum. Benim boyu 4 olacak çünkü. 2 tane kenarı öreceğim ve ikinci aşamaya geçeceğiz artık. Yana doğru motif eklemeye geçeceğiz. Sizin motifleriniz daha çoksa, 5 sıra 6 sıraysa o zaman siz de nerede bitiyorsa, 6. sırada bitiyorsa 6. sırada sadece 2 tane kenar örüyorsunuz. 5. sırada bitiyorsa 5. sırada 2 tane kenar örüyorsunuz. Artık son bir motifim kaldı. Köşede 2 tane zincir çektim. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra ve 4. sıradaki motifin köşesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3 tane ikili trabzan yaptım. Örgümü bu şekilde çevirdim. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapmıştım. Sağdakine kaydırdım, zincir çektim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Buradan sonrasında artık hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Birleştirme mantığımız aynı çünkü. Sadece detay kısımlarını yine ayrıntılı şekilde anlatacağım. Köşeye kadar geldik. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptık. Buradaki köşeyle birleştirmemiz gerekiyor. Başka arkadaşlar da mesela burada bir tane zincir çekiyor. Buradan düz yüzünden giriyorlar. Tekrar bir zincir çekip buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorlar. İstiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ben elim size gösterdiğim şekilde alışmış. O yüzden bu şekilde 2 zincirlik boşluğa kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar arada bir zincir ve bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sefer sadece 2 tane kenar öreceğiz. O yüzden
Hızlandırmama gerek yok. Buraya kadar gelelim ve birinci aşamayı bitirelim. Köşeye geldim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve arada 2 zincir çekip artık birinci aşamayı bitiriyorum. Tekrar burada kasma varsa onu elimle düzeltiyorum. Daha detaylı görelim şimdi. Bu şekilde birinci aşamayı bitirdik. Üst üste motiflerimizi ekledik. Artık ikinci aşamaya geçiyoruz. Yana motif ekleyeceğiz. Yana doğru motif ekleyeceğiz. Bu şekilde yanına 4 tane motif ekleyeceğiz. İkinci aşamada da motiflerin sadece bir tane kenarını birleştiriyoruz. Geri kalan 3 kenarını 3. aşamada birleştireceğiz. Burada yapacağımız işlem sadece birer kenarlarını birleştirmek. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Motiflerimin renk sırası bozulsun istemiyorum. Buradan örmeye başlayacağız. O yüzden bu şekilde çevirdim. Siz de önünüze birleştirmek istediğiniz motifi birinci sıradan itibaren alıyorsunuz ve bu şekilde aşağıya doğru birleştireceğiz. Birleştirmemizde değişen bir şey yok. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. En son arada 2 zincir çekmiştik. Buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sağdakine kaydırıp zincir çekiyorum. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üst üste anlatırken detaylı şekilde anlattım. Artık buraları hızlı şekilde geçeceğiz. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sadece bir kenarı birleştireceğimiz için başta ve sonda köşelerde sadece 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir sonraki aşamada buraları dolduracağız. Köşeleri tamamlayacağız. Karşılıklı birleştirmelerimizi yaptık. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptık. Arada bir zincir çekiyorum. Burada kaydırma yapacağım yer ne buradaki motifin köşesi ne de buradaki motifin köşesi. İki motifin birleşim yeri. Bu şekilde. İki motifin birleşim yeri. Girdim ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Buradaki detayımız bu. Ne buradaki köşeye kaydırıyoruz, ne buradaki köşeyi kaydırıyoruz. İki tane motifin köşesinin birleşim yerine kaydırıyoruz. Sonra tekrar bir sonraki motifimi alıyorum. Bir tane kenarı birleştirdim. Tığın başına doladım. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha birleştirme yerini göstermek istiyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde köşeye kadar gelelim. En son birleşim yerine batmıştık. Bir tane zincir çektik. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptık. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Köşeye kadar geldik. Köşeye yine 3 tane ikili trabzan yaptım ve arada bir zincir çektim. Burada köşelerin birleşim yeriyle bağlantı yapmamız gerekiyor. Ne buradaki köşe boşluğuna batıyorum ne de buradaki köşe boşluğuna batıyorum. İkisinin birleşim yerine batıyorum. Bakın kolay şekilde giriyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve 3. sıradaki motifimi yerleştirebilirim. Yine köşeye 3 tane ikili trabzan yapacağım. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Zaten bir tane birleştirme yerimiz kaldı. Yine burada da köşeye kadar gelelim ve birleştirme yerini beraber yapalım. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaparak başlıyoruz. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yaparak köşeye kadar gelelim. Yine köşeye kadar geldik. Köşede en son 3 tane ikili trabzan yaptık ve arada bir zincir çektik. Buradaki yine birleştirme yerimize kaydıracağız. 2 tane köşenin birleşim yerine batıyorum. İpimi aldım, kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve artık son motifimde birleştiriyorum. Bir tane kenarı birleştiriyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaparak başlıyorum.
Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Burada da artık kenarı birleştirdiğimizde ikinci aşamamız bitmiş olacak. Üçüncü aşamaya geçmiş olacağız. Köşeye kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. En son 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Buradaki motifte 2 zincirlik boşluğa girdim. İpimi aldım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çekiyorum ve ikinci aşamayı bitiriyorum. Bu şekilde döndürdüm. Buradan örmeye başlamıştık birinci aşamayla. Şimdi geniş açıdan görelim. Birinci aşamada sadece 3 tane kenar örerek üst üste birleştirdik. İkinci aşamada sadece birer kenarı örerek birleştirdik. Üçüncü aşamada artık 3 tane kenarı örerek aradaki boşlukları kapatacağız. Sonra zaten birleştirme kendisini tekrar edecek. Burada örmemizde değişen bir şey yok. 3 tane kenarı aynı şekilde örelim ve buradaki birleşim yerine kadar gelelim. Köşeye kadar gelelim. Burada bir zincir çekiyoruz. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir çekip bir zincirlik boşluklara da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane köşeyi aynı şekilde örelim. Tam şekilde örelim ve sıra sonuna kadar gelelim. 3 tane kenarın normal motifi ördüğümüz gibi ördük ve sıra sonuna kadar geldim. Yani birleştirme yerine kadar geldim. Burada köşede bir tane üçlü grup yapmıştık. Onu şimdi tamamlayacağız. Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Köşeye 3 tane daha ikili trabzan yaparak köşeyi tamamlıyoruz. Motifimizi tam şekilde örmüş oluyoruz. Köşeyi tamamladım. Artık yine birleştirme yerine kaydırma yapmam gerekiyor. Kaydırmaları herhangi bir motifin 2 zincirlik köşe boşluğuna yapmıyoruz. Birleştirme yaptığımız yere kaydırıyoruz. Arada bir zincir çektim. Burada görüyorsunuz. Köşelerin birleşim yeri var. Birleşim yerine battım. İpimi kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Görünümünü göstereceğim. Tekrar bir kez daha tekrarlayacağım. Köşeyle bağlantımı yapmış oldum. Sonra buraya da 3 tane ikili trabzan yapacağım ve aradaki boşluğu kapatmaya devam edeceğim. Tekrar söküyorum. Bir üst sırada tekrar göstereceğim ama yine geriye sarmak zorunda kalmayın. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Herhangi bir 2 zincirlik boşluğa yapmıyorum ya da bu aradaki boşlukları yapmıyorum. Birleşim yerine batıyorum. Köşelerin birleşim yerine battım. İpi aldım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Birleşim yerine bağlantımı yaptım. Birleştirmem aynı şekilde devam ediyor. Önüme alıyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki köşeyi de tamamladım. 3 tane ikili trabzan yaptım. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydırdım, zincir çektim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yaptım. Çok büyük bir battaniyede yapsanız birleştirme mantığınız değişmeyecek. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. 2 zincirlik boşluğa kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Elimle burayı düzeltiyorum. Ve gördüğünüz gibi bir tane motifin 3 kenarını örmüş olduk. İkinci motife geçmiş olduk. Burada da birinci kenarı ördük. İkinci kenarı normal şekilde öreceğiz. Köşeye kadar geleceğiz. Köşede en son 3 tane ikili trabzan yapalım. Bir zincir çekelim. Ve buradaki birleştirme yerini nasıl geçiyoruz? Tekrar orayı size göstermek istiyorum. Buradaki motifin de 3 tane kenarını ördük. En son sıra sonunda köşede 3 tane ikili trabzan yaptım. Burayı tamamladım. Ve arada bir zincir çektim. Köşelerin birleşim yerine geliyorum.
kaydırıp tekrar bir zincir çekiyorum. Köşelerin birleşim yerine geldim. Kaydırdım. Bir zincir çekiyorum ve bir üst motifin köşesine 3 tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. Sonra sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Birleşim yerini de göstereceğim şimdi. Birleşim yerimiz de bu şekilde görünüyor. Biz birleşim yerine battığımızda tüm köşeler gördüğünüz gibi 2 zincirlik boşluk, 2 zincirlik boşluk, 2 zincirlik boşluk ve 2 zincirlik boşluktan ibaret. Ben buradaki herhangi bir boşluğa kaydırsaydım yanlış yapmış olacaktım ve eşit bir görüntü olmamış olacaktı. O yüzden herhangi bir 2 zincirlik boşluğa ya da bu aradaki boşluklara değil, köşelerin birleşim yerine kaydırıyoruz. Böylece güzel bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi yine buradan başlayalım. 3 tane kenarı örelim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapalım. Birleştirme yerine kaydıralım. Bir zincir çekelim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapalım ve aradaki boşluğu kapatalım. Burada yine sıra sonunda sadece 2 tane kenar öreceğiz. 3. aşamayı bitireceğiz. 3. aşamadan sonra yanına motif ekle, yukarı doğru birleştir. Yanına motif ekle, yukarı doğru birleştir. Yan yana 5 tane motifimiz olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi buraya kadar gelelim. Aynı şeyleri size sıkmak istemiyorum. Daha ön parçalarımız var. Birleştirmelerimiz var. Oralarda da iyice pekişmiş olacak. Bu şekilde aradaki boşlukları da kapatarak üçgenleri ördük. 3. aşamamızda bitirmiş olduk. En son artık sıra sonunda 2 tane kenarı örüyorum ve 2. aşamaya tekrar dönüyorum. Yana doğru motif ekliyorum. Bundan sonra hep kendini tekrar edecek. Yana doğru motif ekleyeceğiz. Aşağıdan yukarı doğru aradaki boşlukları kapatacağız ve yukarı kadar geleceğiz. En son burada 3 tane ikili trabzan yapacağız. 2 zincir çekeceğiz. Yanına 4 tane daha motif ekleyeceğiz ve birer kenarlarını birleştireceğiz ve aradaki boşlukları kapatacağız. Sırt parçasının eninde 5 tane motif var. Bu şekilde birer kenarlarını birleştireceğim, aradaki boşlukları kapatacağım. Birer kenarlarını birleştireceğim, aradaki boşlukları kapatacağım. Ve tekrar birer kenarlarını birleştireceğim ve aradaki boşlukları kapatacağım. En son burada yine 3 tane ikili trabzan yapacağız ve örmediğimiz 2 tane kenarı da örüp bir bütün parça elde edeceğiz. Onun da fotoğrafını şimdi eklerim. Şimdi burada kalan motifleri de anlattığım gibi 2. aşama ve 3. aşama olarak yapıyoruz ve burada sıra sonuna kadar geliyoruz. Size anlattığım gibi yana motif ekledim, araları kapattım. Bu şekilde yan yana eninde 5 tane motif oldu. En son köşede 3 tane ikili trabzan yaptım ve bıraktım. 2 tane kenarı örmemiştik. Şimdi 2 tane kenarı da öreceğiz ve sırt parçasını tamamen bitirmiş olacağız. Dediğim gibi bununla bir battaniye de yapabilirsiniz. Aynı yöntemle birleştireceksiniz. Şimdi buradaki kenarı kapatmaya başlayalım. Tüm birleştirmelerimizi bitirdik. Artık işimiz daha kolay. 5. sırayı öreceğiz. Köşelerini yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir çektim ve köşeye yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeyi tamamlıyorum. Arada bir zincir çektim ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Motifin örümü aynı şekilde devam ediyor. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapalım. Arada bir zincir çekiyoruz ve birleşim yerine kadar geliyoruz. Burada köşeye 3 tane ikili trabzan yapacağım. Ve bu köşeye de 1-2 tane grup yapmış oldum. Şimdi buradaki birleştirmemizi nasıl yapacağız? Yana doğru motif eklerken arada 2 zincir çekmiştik. Birleştirmemizi oraya yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. 2 zincirlik boşluğa girdim. İpimi aldım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi birleştirme yerini göstereceğim. Birleştirmemiz de yine aynı şekilde görünüyor.
En son köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz. 2 zincirlik boşluğa kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çekip 3 tane ikili trabzan örerek 5. sırayı örmeye devam ediyorum. Bir tane daha birleştirme yerine kadar gelelim. İki tane ön parça var, 2 tane kol parçası var. Onları da aynı şekilde yapacağız ve işimiz bitecek. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. 2 zincirlik boşluğa geliyorum. İpimi kaydırdım. Arada bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hep aynı ama bir tane daha birleştirmeyi göstereceğim size. İyice pekişmiş olsun. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. 2 zincirlik boşluğa geliyorum. İlmek kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki kenarı da örerken aynı işlemleri yapacağız. Buradaki birleştirme yerine geçelim. Köşeye yine 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapalım. Buradaki birleştirme yerlerini de size gösterdiğim gibi geçelim. Artık sıra sonuna gelelim. Sıra sonunda sırt parçamızı bitirelim. Buradan iki kenarı örmeye başlamıştık. Birleşim noktalarını geçtik. Köşeyi tam şekilde ördük. Döndürdük ve sıra sonuna kadar geldik. Sıra sonunda köşeye ne yapıyorum? 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Burası benim ilk başladığım yer. Birinci aşamaya başladığımız yer. Sıra sonunda oraya geldik. Arada bir zincir çektim yine. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada isterseniz 2 zincir çekip ilk trabzanın tepesine kaydırıp bir zincir çekip ipinizi koparabilirsiniz. Ama ben size düzgün bitişi göstereceğim. Düzgün bitişle tüm görünümü eşitlemiş olacağız. Arada bir zincir çekiyorum. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Fazladan bir tepe oluşturacağımız için ikinci zincirde o tepe olacak. Daha küçük bir tığ numarası aldım. İlk ördüğüm trabzanın tepesine arkadan giriyorum. İpi aldım ve örgünün arkasına çektim. Burada da arada bir zincir çekmiştim. Zincirin arka kanadına giriyorum. İpi aldım ve arkaya çektim. Bu şekilde ikinci zincirin tepesinde oluşturmuş olduk. Ben 2 zincir çeksem de bu düzgün bitişi yapsaydım arada 3 zincir var gibi görünecekti. O yüzden bir tane zincir çektim ve düzgün bir bitiş yaptım. İkinci zinciri de oluşturmuş olduk. Şimdi arkadaki ipi gizliyorum. Burada ilmekten kalan ip var. Onu kesiyorum. Arkada bir zincirle sabitliyorum. Sonradan yıkadığımda, giydiğimde sökülmesin. Ve ipi artık istediğim yerden geçirerek gizleyebilirim. Biraz sıradan da geçiyorum ki ipim iyice oraya sıkışsın. Dışarıda kalan ipi kesiyorum ve artık sırt parçamız hazır.